Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Arkadaşlar bugün internetin ve sosyal medyanın hayatımızda ne kadar büyük bir yer işgal ettiğini konuşacağız. Birkaç gün önce arkadaşlarla beraber Türkiye'de internet kullanımı ne kadar, dünyada internet kullanımı ne kadar, günde kaç saatimizi sosyal medya platformlarında geçiriyoruz falan gibi konuları konuşuyorduk. Neyse sonra herkes böyle çeşitli tahminlerde bulundu. Bazılarının dedik ya sen de çok abarttın, sen de şu kadar da olmaz, bu da bu kadar değildir falan. Sonra internetten gerçek rakamları araştırdık ve şok olduk. Çünkü gerçek rakamlar bizim düşündüğümüz en yüksek rakamın bile üstündeydi. Bu yüzden başlamadan önce şöyle bir şey yapalım istiyorum. Ben size birkaç tane soru soracağım. Siz de tahminlerinizi küçük bir kağıda yazın. Ondan sonra vereceğim rakamlarla karşılaştırıp ne kadar isabetli tahminler yaptığınızı bir kontrol edin. Soru 1. Sizce dünyada kaç milyar sosyal medya kullanıcısı var? Soru 2. Sizce dünyada en popüler sosyal medya uygulaması hangisi? Üçüncü soru, sizce Türkiye'de kaç milyon sosyal medya kullanıcısı var? Ve dördüncü soru, sizce günde kaç saatimizi sosyal medyada harcıyoruz? Şimdi dediğim gibi bu soruların cevaplarını küçük bir kağıda yazıp benim vereceğim gerçek rakamları bekleyin. Arkadaşlar dünyada 4.63 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Dünya nüfusu son rakamlara göre 7.91 milyar yani 8 milyara yakın. Yani dünyadaki insanların %58'i sosyal medya kullanıyor. Her 100 kişiden 58'i sosyal medya kullanıyor. Bunun içinden 13 yaş ve altını çıkardığımızda bu oran %78'e yükseliyor. Gerçi 13 yaş ve altını çıkarmak ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü baktığınız zaman bebekler bile YouTube izliyor. Benim 6 yaşında bir kızım var. İnternette hem ödevlerini yapıyor, hem YouTube'dan bir şeyler izliyor, hem de arkadaşlarıyla FaceTime'da konuşuyor. Yani baktığınız zaman hem bir internet kullanıcısı hem de bir sosyal medya kullanıcısı. Dünyadaki internet kullanıcılarının ise %93'ü sosyal medya kullanıyor. Yani günümüzde internet eşittir sosyal medya olmuş diyebiliriz. Peki dünyadaki en popüler sosyal medya platformu hangisi? Instagram mı? TikTok mu? Hiçbiri. Çünkü hala Facebook. Facebook'un tam 2.9 milyar kullanıcısı var. Ben Facebook'un kullanıcıları gittikçe azalıyor zannediyordum ama hala bir miktar artmaya devam ediyormuş. İkinci sırada YouTube geliyor. YouTube'un 2,5 milyar kullanıcısı var. Üçüncü sırada ise WhatsApp. WhatsApp'ın da 2 milyar kullanıcısı var. Dördüncü en popüler sosyal medya platformu ise Instagram. Instagram'ın 1,5 milyar kullanıcısı var. Onun ardından da Çin'in WhatsApp'ı diyebileceğimiz WeChat, sonra TikTok, sonra Facebook Messenger falan diye böyle sıralanıyor. Yani bu şu demek, Mark Zuckerberg Facebook isimli bir devlet kursa bunun kralı olur ve dünyanın süper gücü haline gelir. Şu anda Mark Zuckerberg dünyadaki bütün siyasi liderlerden daha fazla insanın hayatını etki ediyor. Peki sizce ortalama günde kaç saatimizi internette harcıyoruz? Dünyada insanlar ortalama günde 7 saatlerini internette harcıyorlar. Yani neredeyse günümüzün 1/3. Türkiye'de ise bu rakam 8 saat. Yani tam olarak günümüzün 1/3'ini internette harcıyoruz. Aslında bu aynı zamanda ömrümüzün de 1/3 demek. Ortalama 75 yıl yaşayacağımızı düşünürsek bunun tam 25 yılını internette harcıyoruz demektir. Ya bu rakamlar bize biraz uçuk geliyor olabilir çünkü ben duyduğumda bana da uçuk gelmişti doğrusu. Kendi internet kullanımınızı ölçebilmeniz için iPhone'larda Screen Time diye bir özellik var. Bu Screen Time sizin telefonda ne kadar zaman harcadığınızı ve hangi aplikasyonda ne kadar süre geçirdiğinizi hesaplıyor. O rakamlara bir bakın derim. Gerçekten sürelerin uzunluğuna siz kendiniz de şaşıracaksınız. Günlük sosyal medya kullanımı da çok yüksek. Dünyada insanlar ortalama günde 2,5 saatlerini sosyal medyada geçiriyormuş. Türkiye'de ise bu rakam 3 saat. Hani dedik ya günde 8 saati internette harcıyoruz. Bu 8 saatin 3 saatini sosyal medya platformlarında geçiriyoruz. Yani şöyle düşünelim, sosyal medya kullanımımızı yarı yarıya indirsek mesela. Bu kazanacağımız 1,5 saatte neler yapabiliriz? Her gün yarım saat spor yapabiliriz örneğin. Ya da her gün yarım saat daha fazla dinlenebiliriz. Ya da her gün yarım saat kitap okuyarak haftada bir, yılda neredeyse 52 tane kitap bitirebiliriz. Bakın sosyal medyayı hiç kullanmayalım demiyorum. Sosyal medya kullanımımızı yarı yarıya indirirsek bile hayatımıza bu kadar pozitif katkısı oluyor. Günde 3 saatimizi sosyal medyada geçiriyoruz. Çünkü tek bir sosyal medya platformu kullanmıyoruz. Ortalama Türkiye'de insanlar 8 tane sosyal medya platformunu birden kullanıyormuş. 8 tane deyince ben gerçekten dedim ki yok canım o kadar da değildir. Ben 8 tane kullanmıyorum. Sonra bir saydım ki 10 tane kullanıyormuş. Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Pinterest, Signal, başka Reddit, Medium, 9 tane şimdi saydım. Belki arada çok nadiren kullandıklarım da vardır.
Siz de kaç tane sosyal medya platformu kullandığınızı bir sayın. Bakalım sonuç tahmin ettiğinizle aynı mı olacak? Türkiye Instagram kullanımında dünyada 1 numaraymış. Türkiye'de insanlar ortalama ayda 20 saatlerini Instagram'da geçiriyorlar. Yani ayda neredeyse bir günümüzü Instagram'da geçiriyoruz demektir bu da. Bu raporları okurken benim dikkatimi şu çekti. Yani Türkiye'de internet kullanımı ve sosyal medya kullanımı çok yüksek. Ortalama 8 tane sosyal medya platformunu birden kullanıyoruz. 3 saatimizi sosyal medyada geçiriyoruz. 8 saatimizi internette geçiriyoruz. Bütün bu yüksek kullanıma rağmen globalde böyle ilk 10'a girmiş, ilk 20'ye girmiş hiçbir sosyal medya hesabı yok Türkiye'de. Yani ne YouTube'da var, ne Twitter'da var, ne Facebook'ta var, ne Instagram'da var. Hiçbirinde yok. Bunun tek bir istisnası var. O da CZN Burak'ın TikTok hesabı. CZN Burak'ın TikTok'ta 55 milyon kullanıcısı var. Ve şu anda 10. büyük TikTok hesabı CZN Burak'ın. Yani Türkiye'den sadece bir tane sosyal medya hesabı dünya listelerine girmiş. Evet, benim vereceğim rakamlar bunlar. Dediğim gibi ilk başta yazdığınız tahminlerle bir karşılaştırın bakalım. Ondan sonra ne kadar isabetli tahmin yaptığınızı yorumlarda benimle paylaşın. Bu türde videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sevgiler.